Yıl 1957. Yer Riga. Henüz 21 yaşında bir genç, dünya satranç şampiyonluğuna adım adım tırmanıyor. Karşısında ise sıradan bir rakip değil, kendi antrenörü, kendi öğretmeni Alexander Koblenz. Bu sadece bir maç değil, bu öğrencinin ustaya verdiği zarif ama acı bir ders. E4, merkeze piyon yerleştirdi, filin ve vezirin çaprazını açtı. C5, Sicilya savunması D4 karesini kontrol ediyor. At F3, D4 ve E5 karelerini kontrol ediyor. D6, filin çaprazını aşarken C5'i destekledi. D4, C5'e hücum ediyor, filin çaprazını açıyor. C alır D4, C dikeyini açıyor. At alır D4. Açık Sicilya, Koblenz'in C dikeyinde yarı açık hattı bulunurken Tal'in D dikeyinde yarı açık dikeyi bulunuyor. At F6, E4'ü istedi. At C3, E4'ü koruyor. At C6, D4 atına baskı oluşturuyor. Fil G5, F6 atına baskı oluşturuyor. Koblenz'in piyon yapısını bozabilir. E6, D5 karesini kontrol ederken vezirin çaprazını açtı. Tal fil alır F6 yaparsa Koblenz piyon yapısını bozmadan alışı vezirle yapabilir. Vezir D2, vezirini gelişti, uzun roka göz kırpıyor. Fil E7, roka hazırladı. Uzun rok, şah güvenliğini sağlarken kalesini yarı açık D dikeyinden oyuna sokuyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. Ters kanada roklar atıldı. Ters kanada atılan roklarda rakip şahın olduğu taraftan piyon sürüşleriyle rakip şah zayıflatılmaya çalışılır ve rakip şahın olduğu hatlar aşılmaya çalışılır. At B3, atını baskıdan çıkardı. Vezir B6, vezirini gelişti F2'ye baskı uyguluyor. F3, E4'ü destekledi ve G4 sürüşünü hazırlıyor. A6, B5 karesini kontrol ediyor. Oyunun ilerisi için B5 sürüşünü destekliyor. G4, Tal şah kanadından atak başlatıyor. Kale D8, kalesini rakip vezirle aynı dikeye getirdi ve D6'yı destekledi. Fil E3, veziri istedi. Vezir C7, vezir tehditten çıkıyor. H4, Tal şah kanadı saldırısına devam ediyor. B5, Koblenz vezir kanadından saldırıya geçiyor. Vezir kanadından alan kazandı ve B7 karesinde fili için yer açtı. G5, atı istedi ve alan kazandı. At D7, at tehditten çıkıyor. G6, tal hatları açmak için piyon fedası yapıyor. Ters kanada atılan roklarda hatları açmak ve hızlı saldırabilmek materyalden çok daha değerli olabiliyor. Çünkü bu tür pozisyonlarda mat etmek bir piyon kazanmaktan daha çok kazandırır. Ters kanada rok varsa her hamle yarış gibidir. Savunma değil, ilk yumruğu atan kazanır. H alır G6, G dikeyi açıldı. H5, Talaş dikeyini açmaya çalışıyor. Konumda G5 sürüşü bir şeyi değiştirmez. G5 yapılırsa fil alır G5 hamlesi var. G alır H5, piyonu alıyor. Kale alır H5. Tal G ve H dikeylerini açtı. Saldırısı çok hızlı geliyor. Koblenz henüz bir saldırı oluşturamadı. At F6, kaleyi istiyor. Kale H1, kale tehditten çıktı. Koblenz D5 sürüyor. Kanattan saldırıya merkezden yanıt veriyor. Vezirle kale aynı dikeyde. Tal'in dikkatli olması lazım. Tal'den E5 hamlesi geliyor. Mükemmel bir piyon fedası. D dikeyini kapalı tutuyor. Bu piyon vezirle alınırsa vezir alır E5. Fil F4. Veziri ister. Vezirin kaçabileceği tek yer F5 karesi. Vezir F5 yaparsa fil D3. Vezirin kaçabileceği bir yer yok. Tal veziri kazanırdı. Nerede kalmıştık? E5. Bu konumda Koblenz'in atı kaçmaya fırsatı yok. At alır E5. Alışı atla yapıyor. Fil F4. Atı açmaz aldı. Fil D6. Açmazdan çıkıyor ve atı destekliyor. Vezir H2. Vezir A8 bir hamlede mat istedi ve ata yüklendi. Şah F8. Vezir A8'e inerse şah kendisini E7'ye saklayabilir. Ya da at G8 hamlesiyle araya taş kapatabilir. Vezir H8. Vezir 8. yataya iniyor. Bu konumda şah E7 hamlesi Koblenz'e üstünlük veriyordu. At G8. Koblenz araya atı kapattı ama bu hatalı bir hamle. Kale H7. G7'ye yüklendi. Vezir alır G7 istiyor. F5. Vezirin yatayını açtı. Vezir G7'yi koruyor. Tal'den mükemmel bir fil fedası geliyor. Fil H6 ama bu fil alınamıyor. At açmazda olduğu için fili yiyemiyor. G alır H6 yapılırsa G alır H6, kale alır C7. Koblenz veziri kaybederdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil H6.
Kale D7. Koblenz açmazdan çıkıyor. Şimdi G alır H6. Fil almak istiyor. Fil alır B5. Tal'den fil fedası geliyor. Kaleyi istedi. Bu konumda A alır B5 yapılırsa at alır B5. Çatal atar ve veziri 7. yataydan saptırırdı. Kale F7. Kale tehditten çıktı ve G alır H6 tehdidini yineledi. Kale G1. G7'ye yükleniyor. Bu konumda G alır H6 yapılırsa G alır H6. Tal 2 hamlede mat eder. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Kale G1. Kale A7. Koblenz 7. yatayda savunmaya yeni taş getiriyor. Bu konumda Tal'in 2 taşı istek altında. Ama Tal durmuyor. At D4. Tal saldırıya yeni alet getiriyor. At E6'ya baskı oluşturdu. Bu konumda B5'teki fil alınırsa A alır B5. At D alır B5. Çatal atar. Bilgisayar burada veziri ver diyor. Koblenz veziri vermemekte ısrar ederse örneğin vezir C6. Fil alır G7. Şah çeker. Şah E8. Fil alır E5. Devamında Tal rahatça oyunu kazanırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At D4. İki fil de boşta ama ikisi de alınamıyor. Ve Koblenz'den mükemmel bir at fedası geliyor. At G4. H6'daki fili istedi ve kalenin dikeyini kapattı. F alır G4. G1 kalesinin G7'ye bakışı engellendi. Fil E5. Atı istedi ve G7'yi korudu. At C6. Kaleyi istedi. Fil alır C3. Atı kırıyor. Konum tam anlamıyla karma karışık. Taşlar havada uçuşuyor. Bu noktada Tal için en iyi hamle B alır C3 ile fili almak. Ama bu tür pozisyonlarda işler hesapla değil, hisle yürür. En küçük bir hata her şeyi tersine çevirebilir. Fil E3. Tal fili almıyor. Kaleyi istedi. D4. Filin kaleye bakışını engelledi ve fili istedi. Bu konumda Tal'e üstünlük veren sadece bir hamle var. Kale GH1. İki fil istek altında ama Tal önemsemiyor. İki hamlede mat tehdidi ile geliyor. Örneğin Koblenz burada fili alırsa D alır E3. Tal vezir alır G8 ile şah çeker. Şah alır G8 zorunlu. Kale A8 ile Tal mat ederdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale GH1. Kale D7. F7 karesinde şahın ayar açıyor. Mat ağından çıkıyor. Fil G5. Fil tehditten çıktı ve şahın etrafındaki koyu renkli karelere baskı oluşturuyor. A alır B5. Fili alıyor ve C6 atı istek altında kaldı. Bu konumda Tal kaleyi alırsa at alır A7. D3. Koblenz fili açıp mat isteyecek. Koblenz'in üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. A alır B5. Bu konumda oyundaki dengeyi devam ettiren bir hamle var. Kale 1 H6 çift ünlem. Tal bu hamleyi buluyor ve kalesini feda ediyor. Bu kale alınırsa G alır H6. Tal fil alır H6 ile şah çeker. Şah E8'e kaçarsa vezir alır G8 ile bir hamlede mat var. Kale G7. B alır C3. G7'deki kale açmaz da diğer kale ve vezir 7. yatayı bırakamıyor. Şah hareket edemiyor. Koblenz tamamen çaresiz kalırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale 1 H6. D3. Koblenz piyonu sürüyor. Filin çaprazını açtı. Fil F6 ve G7 karesini koruyor. Ve C dikeyini açıp tehditler oluşturmak istiyor. B alır C3. Tal fili alıyor. D2. Şah çekti. Fil alır D2 yapılırsa Tal üstünlüğünü kaybeder. Şah D1. Şah tehditten çıkıyor. Vezir alır C6. Atı alıyor ve Tal'den mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale F6 çift ünlem. Kale fedası alınırsa G alır F6. Fil H6. Şah çeker. Şah E8'e kaçarsa vezir alır G8 bir hamlede mat var. Kale G7. Fil alır G7 şah çeker. Şah E7. Fil alır F6 şah. Şah D6. Fil E5 şah. Şah D5. Kale alır A7. Devamında Tal rahatça oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? Kale F6. Koblenz kale F7 hamlesiyle devam ediyor. Araya taş kapatıyor ama konum çaresiz. Vezir alır G7. G7'yi alıyor ve Koblenz oyunu terk ediyor. Kale açmazda olduğu için vezir alamıyor. Bu konumda 9 hamlede mat var. Şah E8. Kale alır F7. Vezir H1. Oyun uzatmak için şah alır D2. Vezir H2. Oyun uzatmak için şah çekiyor. Şah C1.
vezir H1, oyun uzatmak için şah B2, kale alır A2, yine oyun uzatmak için şah alır A2, vezir D5, şah B2, vezir A2, oyun uzatmak için şah alır A2, at E7, kale alır E7, şah D8 zorunlu, kale H8, vezir H8 ya da vezir F8 ile Tal Koblenz'i mat ederdi. Koblenz'in terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir alır G7. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.